Arkadaşlar merhabalar, eğitim serimizin 22. videosundayız. Bu videoda giriş sekmesinden devam ediyor olacağız ve artık giriş sekmesinden bahsedeceğimiz aslında son şeyden de bahsediyor olacağımızı söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu videoda giriş sekmesindeki dediğimiz gibi en sonda yer alan Analyze Data yani veri analizi denilen kısmı inceleyeceğiz arkadaşlar. Burada aslında daha önce bahsetmediğimiz bir belli başlı şeylerden bahsediyor olacağız. Ama bunları sıfırdan bir eğitim şeklinde değil de buradan bu da yapılabilir şeklinde anlatacağımı söylemek istiyorum başında. Dolayısıyla hemen başlayalım arkadaşlar. Aşağıda bir verimiz var. Bu veriyi ben İzmir Belediyesi'nin kendi sitesinden aldım. Hayvan beslenmesiyle ilgili ilçelere göre ve aylara göre, yıllara göre kaç kilogram beslendiği ve dağıtım yerinin neresi olduğu ile ilgili böyle büyük bir veri arkadaşlar. Direkt oradan herkese açık veriler içinden seçilebilen bir veriydi. Şimdi arkadaşlar normalde ben bir veriyi analiz ederken hangi araçları kullanmam gerekiyor? Ya da hangi araçları kullanabiliyorum? Bir dashboard hazırlamak istediğimde ya da bir veri analizi yapmak istediğimde genel olarak özet tablo yani pivot table dediğimiz şu ekle sekmesindeki şuradan yapabileceğimiz özet tablolarla aslında veri analizi yapabilirim. Ya da grafikler, işte haritalar ekleyerek, şekiller ekleyerek, mini grafikler ekleyerek, belli başlı filtreleme seçeneklerini kullanarak ya da ve daha fazlasıyla aslında bu veriyi analiz edebilirim arkadaşlar. Şu an bahsedeceğim özellik Office 365 kullanıcıları için sadece. Çünkü bu Analyze Data kısmı sadece Office 365'te var. Bunu da söylemiş olayım. Kısa yoldan aslında Microsoft'un bize sunduğu özet tablo, grafik ya da analiz edilmiş, elimizdeki veriye göre analiz edilmiş şeyleri direkt kullanmamız için bize sabit hali hazır tablolar, grafikler veriyor. Yani bunu nasıl yapıyor arkadaşlar? Hemen gelip göstermek istiyorum. Dediğimiz gibi daha önce pivot table ya da grafikler bunlardan bahsetmedik ve bundan sonra aslında ekle sekmesine gelip bahsediyor olacağız. Ama bu 365 Office 365'te kullanılan sadece ve görece yeni olan bir özellik olduğu için bunun burada olduğunu ve buradan da yapabiliyor olduğumuzu sıralı videoları izleyenler için de biliniyor olması gerektiğini düşündüğüm için aslında böyle bir videoya yer verdim. Dolayısıyla kısaca hemen bilgilendirme şeklinde bu eğitimi yapalım istiyorum. Şimdi arkadaşlar verimiz bu dediğimiz gibi. Geliyorum giriş sekmesindeki Analyze Data kısmına arkadaşlar. Bakın tıklıyorum. Bana böyle bir ekran veriyor Microsoft. Diyor ki bakın bir aşağıda toplam miktar yani yıl bazlı toplam miktara göre bir pivot tablo yani özet tablo hazırladım diyor. Bunu diyor istersen kullanabilirsin diyor. Bakın yıllar vardı burada bildiğiniz gibi. Bu yılların her bir yılın toplam miktarı, toplam kilogram miktarı yanında olacak şekilde bir özet tablo hazırlamış. Yani sen diyor bunu analiz ederken bu tabloyu kullanabilirsin. İşine yararsa sıfırdan sen oluşturma bu tabloyu. Ben zaten hali hazırda sana belli başlı analizler sunuyorum. Bunu istersen kullanabilirsin diyor. Aşağıda Insert Pivot Table yani bu pivot tabloyu ekle seçeneği var. Buna tıklarsam da bu tabloyu ekliyor olabilirim. Eğer istiyorsam ve analizime uygunsa. Bakın aşağı iniyorum arkadaşlar. Yine toplam miktarla ilgili bir grafik hazırlamış. Bunu da kullanabilirsin diyor. Bakın dağıtım yeriyle ilgili bir grafik hazırlamış arkadaşlar. Ne kadar miktarda olduğu ile ilgili ve burada da dağıtım yerleri yer alacak. Bakın aşağı iniyorum. Daha birçok aslında grafik hazırlamış bana. Toplam miktarın sıklığı ile ilgili bir grafik hazırladım diyor. Ve altta da diyor ki 35 tane daha sonuç var. Bunlara da bakabilirsin ve bunları da kullanabilirsin diyor. Bakın buraya tıklarsam eğer yine aşağıya doğru iniyorum. Seferihisar'daki dağıtım yeri Seferihisar olan yerdeki toplam miktarla ilgili bir diyor ben yıllara göre veri hazırladım diyor. Ya da aşağıya iniyorum arkadaşlar. Yine yani bunu tabii ki Seferihisar'ı örnek olarak veriyor. Siz bunu değiştirebilirsiniz. İniyorum arkadaşlar. Dağıtım yeriyle ilgili aylara özel bir grafik hazırlamış. Ya da Chopin Gazi Barınağı ile ilgili yani bir dağıtım yerine özel bir halka grafik hazırlamış. Dediğimiz gibi ben bunlardan işime yarayanları ya da beğendiklerimi normalde kullanacağım ama sıfırdan oluşturmak yerine buradan seçebileceklerimi buradan insert diyerek yani ekle diyerek seçiyor olabilirim arkadaşlar. Mesela birkaç tanesini ekleyin. Tabi burada birçok seçenek var. Yani hangisini kullanmak istiyorsanız bunu seçiyor olabilirsiniz. Mesela ben ilk baştaki pivot tabloyu eklemek istiyorum. Bakın ekliyorum. Insert'e bastığımda yeni bir sayfada
bu oluşturduğu pivot tabloyu, özet tabloyu buraya getirdi arkadaşlar. Aynı zamanda ben bu toplam miktarı da kullanmak istiyor olabilirim. Bakın insert pivot chart diyorum. Hemen yanına bu pivot chart'ı da getirdi. Ben bunu biçimlendirmesini ekledikten sonra değiştirebilirim ya da neyi değiştirmek istiyorsam aslında ekledikten sonra da değiştirebilirim. Burada Excel'in, daha doğrusu Office 365'in bize sunduğu en önemli şey aslında bu arkadaşlar. Bizim sıfırdan bir şey yapmaya uğraşmadan halihazırda kullanabileceğimiz şeyleri verip bize kolaylık sağlaması. Ve arkadaşlar bunun aslında daha da güzel bir özelliği. Yukarı çıkıyorum bakın. Burada diyor ki bir sorun varsa datanla ilgili buraya diyor sorabilirsin, yazabilirsin diyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? Ben mesela Urla ilçesiyle alakalı sadece bir analiz istiyorum. Böyle bir analiz yapacağım. Bunun detayını ben buraya yazabilirim arkadaşlar. Bakın Urla yazıyorum. Enter'a basıyorum. Bakın ne yaptım ben arkadaşlar? Urla ile ilgili bir pivot tablo hazırladı ve bunu diyor ekleyebilirsin diyor arkadaşlar. Bakın aşağıda da Urla'ya ait işte yüzdenin olduğu toplam miktar yüzdesiyle ilgili bir seçenek de var. Bunu da görebilirsin diyor. Bakın tıklıyorum. Ne yaptı? Yine bu sefer toplam miktarla alakalı ilçe bazlı bana bir pivot tablo hazırladı ve bunu da kullanabilirsin. Yani aslında bunun en güzel özelliği bize hali hazırda sabit bir şeyler tabii ki vermesi de çok güzel bir özellik. Ama bunun dışında bizim bunu özelleştirebiliyor ve istediğimiz şeyi buraya yazabiliyor olmamız arkadaşlar. Mesela başka bir şey daha yazalım. Diyelim ki ben sadece yıllarla alakalı bir veri istiyorum. Pivot tablo ya da grafik istiyorum. Yıl yazıyorum. Enter'a basıyorum arkadaşlar. Bakın ne yaptı bana? Yıllarla alakalı toplam miktar bazında bir grafik hazırladı ve bunu diyor kullanabilirsin diyor. Bakın ekliyorum. Hemen yıl bazında bana hazırladığı tabloyu ve pivot tabloyu böyle yan yana getirdi. Aslında ben sıfırdan uğraşmadan bana veri analizimle ilgili belki bir başlangıç seviyesinde olabilir ama yine de bir şey hazırladı ve bunun üstünde istediğin tabii ki değişiklikleri yapabiliyor olabiliriz arkadaşlar. Dediğimiz gibi biz bir sonraki videolarda artık ekle sekmesinden ve bu tablo oluşturma, işte grafikler bunlardan sırasıyla bahsediyor olacağız. Ama Office 365'te kullananlar için Excel'de bu özellik olduğunun biliniyor olması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu kısımla alakalı aslında söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar diyelim. Görüşmek üzere.